Herkese merhaba. Bugün sizlerle adını belki de daha önce hiç duymadığınız ama matematiğin, evet bildiğimiz matematiğin seyrini değiştiren bir dehanın Ebu Kamil'in hikayesine dalıyoruz. Şimdi Fibonacci ismini duymayan yoktur herhalde değil mi? Hani şu okullarda öğrendiğimiz doğada her yerde karşımıza çıkan o ünlü sayı dizisinin sahibi. Peki, asıl bomba soru şu. Bu kadar ünlü bir isme, yani Fibonacci'ye ilham veren kimdi? İşte bu sorunun cevabı bizi tarihin biraz tozlu sayfalarına, matematiği kökünden değiştiren bir isme götürüyor. Ve işte o isim. Bugünkü konumuzun ta kendisi Ebu Kamil Şuca. Peki kim bu Ebu Kemal? Kendisi 9. ve 10. yüzyıllarda Mısır'da yaşamış, hasip yani hesaplama uzmanı lakabıyla tanınan bir matematikçi. Ama durun, onu özel kılan şey sadece bir matematikçi olması değil. Asıl olay cebir ilmini alıp, yani resmen alıp bambaşka bir boyuta taşımasıydı. Tabii ki Ebu Kamil bu işe sıfırdan başlamadı. Kendisinden önce gelen ve cebrin babası olarak tanıdığımız o dev isim Harezmi'nin mirasını devraldı. Ama bakın o sadece bir takipçi olmakla yetinmedi, çok daha fazlasını yaptı. Hatta kendi kitabının ön sözünde Harezmi'ye olan saygısını açıkça belirtiyor. Diyor ki, amacım Harezmi'nin yaptığını tekrar etmek değil, onun attığı o sağlam temellerin üzerine çok daha büyük, çok daha görkemli bir yapı inşa etmek. İşte bu, bilimsel ilerlemenin en saf, en güzel hali değil mi? Bir öncekinin mirasına saygı duyup o bayrağı daha da ileriye taşımak. İşte bu tablo aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Harezmi adeta oyunun kurallarını yazdı, cebir sahasını kurdu, ikinci dereceden denklemlerin nasıl çözüleceğini gösterdi. Ebu Kamil ise bu sahaya çıkıp yepyeni oyunlar kurdu. Harezmi'nin yöntemlerine yepyeni özgün açıklamalar getirdi. Cebiri alıp çok daha karmaşık, çok daha zorlu alanlara taşıdı. Yani biri temeli attıysa diğeri o temelin üzerine gökdeleni dikti diyebiliriz. Peki, Ebu Kamil'in inşa ettiği bu daha gelişmiş yapı neydi tam olarak? Onu Harezmi'den sonraki en büyük ikinci cebirci yapan şey neydi? Gelin devrim niteliğindeki adımlarına bakalım. İşte 3 kilit hamlesi. Birincisi denklemlerle ilgili. Sadece ikinci derece denklemlerle kalmadı, daha yüksek dereceli yani daha karmaşık denklemleri de kusursuz bir hassasiyetle çözmeyi başaran ilk kişi oldu. İkincisi sayılarla ilgili. O zamana kadar matematikçilerin biraz çekindiği irrasyonel yani şu köklü sayıları denklemlerin içine cesurca dahil etti. Bu hamlesiyle Yunan matematiğinden kalma bazı eski hataları da düzeltmiş oldu. Ve üçüncüsü belki de en sarsıcı olanı cebir ve geometri yani iki ayrı dünyayı birleştirdi. Peki bu birleşme neden bu kadar önemliydi? Şöyle düşünün. Bu sayede daha önceleri sadece çizimle kabaca tahmin edilebilen geometrik şekillerin, mesela bir dairenin içine çizilmiş bir beşgenin kenar uzunluğu gibi şeylerin değerleri artık cebirsel denklemlerle kesin olarak hesaplanabiliyordu. Bu matematiğe adeta bir süper güç kazandırdı. Hassasiyet ve kesinlik çağı başladı. Ama Ebu Kamil'in dehası sadece teorik formüllerde, kağıt üzerinde kalmadı. Bu yeni ve güçlü matematiği alıp gerçek hayatın, yani günlük yaşamın en karmaşık sorunlarına uyguladı. Mesela o dönemin en çetrefilli konularından biri İslam hukukundaki miras paylaşımı yani feraiz meselesiydi. İnanılmaz derecede çok değişkeni ve kuralı olan tam bir matematiksel bulmacaydı. İşte Ebu Kamil geliştirdiği o ileri düzey cebir yöntemlerini kullanarak bu karmaşık hesaplamaları hatasız bir şekilde yapabilen bir sistem ortaya koydu. Bu soyut matematiğin insan hayatına nasıl doğrudan dokunabildiğinin en harika örneklerinden biridir. Elbette bütün bunları bize bıraktığı o değerli eserler sayesinde biliyoruz. En bilinen eseri Kitabül Cebir vel Mukabele'nin yanında çok bilinmeyen denklemlerden tutun da geometri ve ölçüm gibi farklı alanlarda da kitaplar yazmış. Bu çeşitlilik bile tek başına onun ne kadar geniş ve derin bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor değil mi? Ve şimdi hikayenin en can alıcı noktasına geliyoruz. Ebu Kamil'in bu devrim gibi çalışmaları sadece kendi coğrafyasında, kendi zamanında kalmadı. Kıtaları aştı, yüzyıllar boyunca bir meşale gibi elden ele dolaştı. Bu zaman çizelgesi bilginin o muhteşem akışını gözler önüne seriyor. Bakın, Harezmi meşaleyi yaktı. Ebu Kamil o meşaleyi alıp dev bir ateşe dönüştürdü. Ondan sonra gelen El-Kerhi ve Ömer Hayyam gibi büyük alimler o ateşten faydalandı. Ve en sonunda o ateş okyanusu aşıp Leonardo Fibonacci'nin ellerinde Avrupa'yı aydınlattı. İşte en başta sorduğumuz sorunun cevabı da tam olarak burada. Fibonacci'ye ilham veren, ona yol gösteren kişi dolaylı olarak Ebu Kamil'di. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz?
onun etkisinin zirveye ulaştığı an ölümünden yüzlerce yıl sonraydı. Bakın, ünlü tarihçi Florian Cajori ne diyor? 1200'lü yılların ortasına gelindiğinde Ebu Kamil'in eserleri sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da da matematik alanında tek başvuru kaynağı haline gelmişti. Bir an için durup düşünelim, Mısır'da yaşamış bir alimin yazdığı kitaplar tam 300 yıl sonra iki farklı medeniyette de matematiğin temel kitabı adeta anayasası olarak kabul ediliyor. Bu, Ebu Kamil Şuja'nın bıraktığı mirasın ne kadar devasa ve kalıcı olduğunun en net kanıtı. Ve bu hikaye ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Bugün bildiğimizi sandığımız her şeyin arkasında Ebu Kamil gibi adını unuttuğumuz, tarihin gölgesinde kalmış ama sessiz sedasız dünyayı değiştirmiş daha nice kahraman var acaba? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.